Arkadaşlar merhabalar. Bu sefer yapacağım çanta iğnecilerin taşıdığı kutumsu bir çanta olacak bu. Onun için şöyle daha önce ben kapak yapacağım kısmı hazırladım. Bunun için şöyle şu kapak yaptığım kısım için arkadaşlar aynısı gövde, ana gövde için de olacak. Şöyle şu kısmı şunun aynısı. Yani şöyle bir taban yaptım. Bu konuşmamın sonuna arkadaşlar bu tabanın nasıl yapıldığıyla ilgili video mevcut. Oraya bakabilirsiniz. Ve nasıl yapıldığını, nasıl dikildiğini görebilirsiniz. Şimdi onun dışında arkadaşlar üst katlarını çıkmak için şöyle kağıtlar yaptım. Bu kağıtların arkadaşlar birleşme yerlerini genelde şöyle hesaplıyorum. Şöyle şu orta kısımlarda birleşecek şekilde şuradan tutturuyorum. Şöyle. Şimdi ipim burada. Bu şekilde ben bunun yalnız arkadaşlar köşesini biraz farklı yapacağım. Daha önce hani şunun şu uç kısımlarını şöyle kırarak yapıyordum hatırlarsanız. Bu sefer ucu bu kısmı kırmadan yapacağım. Köşeyi döneceğim. Mesela şunda hiç kırmadan döndüm. Kendiliğinden döndüm. O tekniği de göstereceğim size. Şimdi ipim burada arkadaşlar. Şuradan şu vaziyette şöyle şu başa kadar geleceğim. Hem içeriden hem dışarıdan dikiyoruz. Bakın şu köşeye geldim. Yapmış olduğum kalemliklerde hatırlarsanız şununla şunu sıkıca dikiyordum. Şu vaziyette dikiyorum. Bakın. Önce bir burayı sıkıca dikeyim. Ondan sonra öbür kalemlikte ne yaptığımı size hatırlatayım. Ama bu sefer öyle yapmayacağım. Farklı yapacağım. Kırmayacağım. Burayı ben birkaç tur atayım da şöyle sağlam olsun bu köşe. Bakın şurayı sıkıca tutturdum. Bakın arkadaşlar kalemlikte şöyle kırıyordum hatırlarsanız. Bu sefer kırmıyoruz. Şimdi bakın şunu şöyle hafif kırıyorum. Şunu şöyle getiriyorum arkadaşlar. Bu vaziyette şöyle dikeceğim. Bakın kırmıyorum dikkat ettiyseniz. Yani birbirine dikmiyorum. Şunu şuna dikiyorum. Şöyle getiriyorum ve dikiyorum. Şöyle. Şimdi böyle tutunca arkadaşlar kırdım zannetmeyin. Kırmadım. Bakın bu şeridi kırıyorduk. Kırmadım bunu. Sadece döndürdüm. Şimdi bakın burayı döndürdüm. Gördünüz mü? Şunu şöyle getiriyorum. Şimdi bakın. Hiç kırmadan. Şimdi bunu bu sefer şöyle tutuyorum ya arkadaşlar. Bununla bunu birbirine dikiyorum. Gördüğünüz gibi döndü. Kırmaya gerek yok yani. Şu uzun şeridi kırmıyorum. Şimdi burayı şu köşeye kadar dikiyorum yine. Bakın. Köşeyi ben sıkıştırdım. Köşedeki kısmı. Yani şununla şunu. Şöyle. Bir dakika. Şunu da yaptım. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Şunu ana gövdedeki
şu kısmı şöyle hafif kırıyorum ki şu vaziyette şunu şöyle getirdiğim zaman buraya girsin. Bakın. Gördünüz mü? Şöyle. Öbür türlü ne yapıyordum arkadaşlar? Şunun ikisini böyle kırıyordum ve birleştirip şuraya tutturuyordum. Şimdi bu sefer öyle yapmıyorum. Direkt katlıyorum. Bakın şöyle. Şurayı şöyle sıkıştırdım. Evet. Şimdi bakın. Köşeyi diktim. Bakın arkadaşlar. Şimdi şurasını diktim ya. Şimdi şöyle tutacağım. Bu sefer bununla bunu dikeceğim. Hı hı. Mesela bu seyahat çantası için ideal olur arkadaşlar. İçine mesela şeylerinizi, şampuanlarınızı dik vaziyette koyarsınız. Dökülme derdi olmaz. Parfümünüzü koyarsınız. Kremlerinizi koyarsınız. Hani düz durur çünkü. Tabi bunu da yatık vaziyette koymayacaksınız. Yoksa akar. Şu kısmı. Şöyle açıyorum. Şimdi burası aynen böyle devam edecek. Şöyle geleceğim ve şurada bu çantamın ağız kısmı bitmiş olacak ve diğer katı şu hazırlamış olduğum diğer katı çıkmaya başlayacağım. Birinci sırayı yaptım. Şimdi önce ben bunun katlarını dikmeye başlayayım. Bunu arkadaşlar şu vaziyette dikeceğim. Şöyle. Şu şekilde tutuyorum arkadaşlar. Şöyle birleştiriyorum. Şöyle birleştirirsek bakın uzun. Böyle uzun uzun çubuk çubuk gider. Ama ben bunu tam tersine şu vaziyette yerleştiriyorum. Yani burada şöyle bir Z harfi oluşturdum. Bu şekilde dikeceğim. Şöyle bunu şuradan şöyle içeriden alacağız. Evet. Bu şekilde arkadaşlar ben bunu dikmeye devam ediyorum. Evet. 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 Bakın arkadaşlar ben tabandan itibaren 1 ve 2 sıra diktim. Şimdi bu üçüncü sıra. Üçüncü sırayı da dikiyorum. Aynen diğer sıraları yaptığım gibi üçüncü sırayı da dikiyorum arkadaşlar. Hani bunu ben uzun uzun tek tek size göstermemek gerek yok sanırım. Zannediyorum bunu 4 sıra yapacağım. Bu çantanın dip kısmına. Büyük ihtimalle 4 sıra olacak. Bu şekilde arkadaşlar şöyle üçüncü sırayı da dikiyorum. Evet. Böyle gidecek. Bakın şöyle birleştiği zaman gördüğünüz gibi çantamız
güzel olacak. Arkadaşlar videomun başlarında fark ettiyseniz şu kapak olarak yapacağım bölümde ben 2 sıra şu şeritlerden dikmiştim. Sonra baktım bu kapak kısmı çok derin oluyor. Onun üzerine bu kapak kısmındaki şeridin birini söktüm. Onu alt gövdeye ekledim. Dolayısıyla buradaki yükseklik daha fazla oldu ve bana göre bavul çantamın görüntüsü bu şekilde daha güzel olacak. Çantamın birinci videosu burada sona erdi. İkinci videoda bu kapağın gövdeye nasıl birleştiğini göstereceğim. Ve ayrıca bu çanta için hazırlamış olduğum çanta sapını yani şunun dikimini de göstereceğim. Bunun yapımı ile ilgili arkadaşlar videomu daha önceden paylaşmıştım. Bunun yapımına ilişkin ikinci videoda herhangi bir bilgi vermiyorum. Sadece gövdeye ne şekilde dikeceğimi göstereceğim. Birinci video burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. İkinci videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.